Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde şöyle güzel ince bir bebe yünüm var. 100 gram 336 metre uzunluğu olan bebe yünlerinden onunla güzel bir model başlayacağım. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. Mevsimlik örgülerinizde, yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek sayısından oluşmakta. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Evet, şöyle ben kısa bir anlatım yapacağım. Hemen sayalım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmek benim için yeterli. İpimin rengi çok güzel bir açık pembe ama herhalde videoda tam net görünmüyor. Daha beyazmış gibi görünüyor. Şimdi zemin oluşturmak için modelimizin arka yüzündeyiz. Bir sıra düz olarak örelim. Arka yüzünde bir sıra düz olarak örüyorum. Ön yüzüne geçince modelimizi kurmaya başlayacağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Üstüne bir kez ipimi doluyorum. Şu şekilde üstüne ipi dolayarak örmeden aldım sıradaki ilmeğimi. 2 ters ilmek örüyorum. 2 ters ilmek ördüm. Daha sonraki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İpi üstüne dolayarak şu şekilde bakın. İlmeğimi örmeden aldım. Şöyle ipi üzerine doladım. 2 ters ilmek. Bir ilmek örmeden alıyorum. Üstüne ipi dolayarak. 2 ilmek ters. Bir ilmek örmeden al. Üstüne ipi dolamayı unutmayın arkadaşlar. 2 ters ilmek, bir ilmek örmeden al. Bir ilmek ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Şimdi ikinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz olarak örüyorum. Ön yüzünde örmeden aldığım ilmeğe gelince yine örmeden alıyorum. Yine üzerine ip atarak şöyle bir dolama yaparak örmeden aldım aynı ilmeği. 2 düz. Bu ilmeğe gelince yine örmeden aldım. Üzerine ipi doladım. 2 düz. Örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden alıyorum. İpi dolayarak. Bunu unutmayalım. Örmeden aldığımızda üzerine mutlaka ip dolayacağız. Örmeden aldığım ilmeğimi üzerine bir ip doladım. 2 düz ilmek, bir ilmek örmeden aldığım üzerine ipi doladım. Bir ilmek düz ördüm kenarda. Kenar ilmeğini de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters. İlmeğim zaten tersti. Ters olarak ördüm. Yine bu örmeden aldığım ilmeğe geldiğimde 3. sırada da yine örmeden alıyoruz bu ilmeği. Bakın 4 ipimiz oldu üzerinde. 1, 2, 3, 4. 4. ipi dolamış oldum. 2 ilmek ters. Bu ilmeğe gelince yine örmeden aldım. Üzerine ipi yine doladım. 3 sıra bu şekilde örmeden alıyoruz. Üzerine ipi dolayarak. 2 ters ilmek, 1 ilmeği örmeden alıyorum. İpi üzerine doluyorum. 2 ters ilmek, 1 ilmek örmeden al. İpi üzerine dola. 2 ters, 1 ilmek örmeden aldım. İpi üzerine doladım. 1 ilmek ters kenarda, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 4. sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi sıradaki ilmeğim düz. Düz olan ilmeğimi, kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi bir kez doluyorum. Bu doladığım ilmeklere gelince 3 sıra örmeden aldım, üzerine ip doladım. O ilmeğe gelince bakın ilmeğin içinden, tam ilmeğin içinden girerek düz olarak ördüm. Şöyle bir görüntümüz olacak. Bu iki düze geldiğimizde bunu da yine örmeden alıyorum, ipi üzerine doluyorum. Diğerini de örmeden alıyorum, ipi üzerine doluyorum. 4. sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Bu işlemleri yapacağız. Şu örmeden aldığım ilmeklere geldiğimde ilmeğin içinden, bakın tam şişimdeki ilmeğin içinden düz olarak ördüm ve bıraktım hepsini. 2 düzü de yine örmeden alıyorum, bir kez doladım. Şişime ilmeğimi aldım, bir kez doladım. Bu örmeden aldığım ilmeklere geldiğimde düz olarak ördüm, ilmeğin içinden girerek şöyle bakın. 2 düzü yine örmeden alalım, ipleri dolayarak şu 3 sıra örmediğim ilmeği 4. sırada örüyorum. 2 düzü örmeden alıyorum, tek tek şöyle ipleri dolayarak üzerine şu önceki örmediğim ilmeği de 4. sırada düz olarak örüyorum. Kenardaki düzümü de yine örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Bakın yavaş yavaş model kendini gösterecek. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modeli ikinci kez kuracağız. Şimdi modelin 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum bakın. Ters olarak ördüm. Bir sonraki ilmeğe gelince onu yine örmeden alıyorum. Üzerine ipi doluyorum. 2 ilmek ters. Arka yüzünde bunları örmeden almıştık. Şimdi ön yüzünde örüyorum bu 2 düzleri. Ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeğe gelince örmeden aldım. Bir kez doladım. 2 ters ilmek. 1 ilmek örmeden aldım. İpi dolayarak. 2 ters ilmek. 1 ilmek örmeden aldım. İpi dolayarak. 2 ters ilmek. 1 ilmek örmeden aldım. İpi doladım. Kenarda bir ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelin 1. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 2. sıra arka yüzündeyim modelin. Dediğim gibi modelimiz 4 sıradan oluşmakta. 2. sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Şu ilmeğe geldiğimde örmeden aldığım bir sıra önce yine örmeden alıyorum. Bunu 3 sıra aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar.
3 sırada bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Üzerine ipi dolayarak. 2 düz. Örmeden alıyorum. 2 düz. Örmeden alıyorum. İpi doladım. 2 düz. Örmeden aldım. İpi doladım. 2 düz. Örmeden aldım. İpi doladım. Kenarda bir düz, bir de kenar ilmeğini ördüm. 3. sıra ön yüzündeyiz modelin. Yine aynı işlemleri yapıyorum. Tersleri örüyoruz. O örmeden aldığımız ilmeği tekrar örmeden yine ipi dolayarak alacağız. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeğe gelince yine örmeden alıyorum ve ipi doluyorum üzerine. 2 ters. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Yine ipi doladım. Bakın 4 kat üzerinde ip oldu. İlmeğimiz ve 3 kat da ipimiz oldu. 2 ters. Örmeden aldım. İpi doladım. 2 ters. Örmeden aldım. İpi doladım. 2 ters. Örmeden aldım. İpi doladım. Kenarda bir ters. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelin 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim bakın düz. Bunu şimdi 4. sırada bu düzleri örmeden alıyoruz. 3 sıra örmeden aldığımız ilmeği burada örüyoruz 4. sırada. Düzlerimizi örmeden ipi dolayarak alıyoruz. Şu ilmeğime geldiğimde bakın ilmeğin içinden düz olarak ördüm. Sıradaki 2 düz ilmeğimi ip dolayarak örmeden aldım. Şu 3 sıra örmediğimiz ilmeği ilmeğin içinden geçerek şu boşluktan düz olarak örüyorum. 2 ilmek örmeden aldım. Bu ilmeğe geldiğimde düz olarak ördüm. 2 düz ilmeği örmeden alıyorum ipi dolayarak tek tek. Örmeden aldığımız 3 sıra örmeden aldığımız ilmeğe gelince ilmeğin içinden düz olarak ördüm. 2 düzü 1 2 ikisini tek tek aldım, ip doladım, örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimiz şöyle toplu hepsini bir örerek düz ördüm ve toplamış oldum bakın şu ilmeklerimi. Son düz ilmeğimi de örmeden aldım, ipi doladım, kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Modelimiz bakın 2 kez kurulmuş oldu. Model yavaş yavaş kendini gösterecek. Tabii ki ilerlemiş hali daha da güzel görünür. Ben bunu lastiksiz başladım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Lastiksiz de kullanabilirsiniz. Bu modeli şöyle yazlık örgülerinizde yazlık iplerle, koton, merserize, pamuklu iplerinizle, kalın şişlerle harika olacak bir model. Ben bir de ilerlemiş halini size göstereyim. Bunu da daha önce yaptım. Bakın bunu beraber yaptık. Şöyle bunu kenara bırakıyorum. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Ön yüzü de şöyle arkadaşlar. Bunu birkaç sıra haroşa üzerine yaptım. Dediğim gibi lastik de kullanmayabilirsiniz yapacağınız örgüye göre. Bakın modelin şöyle bir görüntüsü var. Benim çok hoşuma gitti. Harika bir görüntü. Gördüğünüz gibi yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde özellikle kullanabileceğiniz harika bir model. Şimdi tam zamanı. Bu modelden hırka yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz, şal modeli olarak kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz her türlü örgüde kullanabileceğiniz uygun bir model. Benim çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Evet, şöyle göstereyim.
Modelimiz böyle arkadaşlar. Ben bu parçaya şöyle değdirmeden yüksekten hafif bir buhar verdim. Onu da söyleyeyim size. Bakın daha güzel, daha şöyle bir net görüntüsü oldu. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Sakın ütüyü değdirmeyin arkadaşlar. Şöyle 10-15 santim yüksekte tutarak buhar verin. Üzerine tabii ki ütü bezinizi, tülbentinizi koyarak. Bu da bir püf noktası. Evet, bugünkü modelimiz de böyleydi arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.